Abi tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. İkinci kez hoş bulduk. Allah diyor. Haydar Külekçi'den hızlıca bir bahsedip direkt Olur. senin Qdrant'a geçelim. Ben bir şey yapayım başlayalım. Ben Haydar Külekçi. Uzun süredir software geliştirici, yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Çeşitli firmalarda çalıştım. Son dönemlerde de Elasticsearch konusunda özellikle çok haşır neşir oldum. Projelerde bulundum. Danışmanlıklar yaptım. Yakın zamanda da Quadrant'ı duydum. Bir yıl önce. Kendi projemde kullanmaya başladım. Sonra birlikte çalışacak birilerini bulamayınca bir adım geri attım ve nasıl bunu daha verimli kullanırım falan diye araştırmaya başladım. Client'ını yazdım. PHP client'ını yazdım projemde kullanırken. Sonra community'nin içine girdim. Biraz daha öğrenmeye başladım. Ne olup ne bittiğini. Baktım ki benim biraz daha vektör database nedir? Vektör search nedir? O alanları öğrenmem gerekiyor. O alanlarda çalışmaya ve öğrenmeye başladım. Bugün de buradayım. Öğrendiklerimi paylaşacağım. Umarım sürçülisan etmezsek bir sıkıntı çıkmazsa güzel bir yayın olmasını dilerim. Yani çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Şimdi sen dedin zaten bir yıl önce başladım dedin. Ben bir yıl önce de aynı zamanlarda büyük ihtimalle kurcalıyordum Qdrant'ı. Ben de acaba PHP client'ı var mı diye bakarken sana denk gelmiş oldum. Ve hevesim içimde kaldı. Ya, öyle de şey yapalım. Birlikte devam ettirelim. Çünkü mesela Ee, şimdi yakın zamanda bir community Drupal kullanacak. Bizim client'ı kullanacak. süper. Quadrant'ı entegre edecekler herhalde. Bir kişi ulaştı. Dedim yani her türlü elimizden geldiğince destek veririz. Yeter ki entegre edelim. Güzel çünkü PHP komünitesinde var yani ben PHP Conf'ta da sunum yaptım vektör database'lerle ilgili. Biraz dışarıda kaldı community. Çok yapmıyor. Böyle data işleme falan alanlarına çok girmediler. Software geliştirme alanında kaldı yani. Biraz daha veri alanında da aslında library'ler olması lazım. Birkaç tane library var çok güzel. Ben onları takip ediyorum. PHP Flow var. Data pipeline oluşturabilmeni sağlıyor falan. Güzel library'ler var PHP tarafında. Konuşuyoruz yani süreçte. Var yani konular var birlikte. Bir yerde open source tarafında senin kütüphaneyi gördükten sonra ben ona contribute edeyim tarafındaydım ama hani onu gördüm artık Qdrant'ın PHP library'si var dedim. Okey ben Qdrant'ı bir sonraki projede aktif olarak kullanabilirim diye bir köşe yaptım ama şu ana kadar henüz aktif bir projeye girmedim. Veri yoğunluklu olarak, veri arama yoğunluklu olarak. E, Ancak bu bir senedir senin geliştirmenin devam etmesi sebebiyle, senin uzmanlaşması sebebiyle senden bir Qdrant'ı ya da işte vektör veri tabanları nedir, ne değildir, bu yapay zeka ile alakası nedir bunun e, gibi konular üzerine bir konuşalım istedik. Olur. Yani dediğim gibi aslında bir sunum hazırlamadım. Quadrant ekibinden rica ettim. Onlar da bir sunum vermişti bana. Göndermişlerdi. Ee, Onlar üzerinden biraz konuşabiliriz. Olur abi, Elimden süper geldiğince olur. ben anlatmaya çalışayım. Bu Quadrant ekibinden Kasper'in sunumu aslında. Hı hı. E, Şöyle yapayım. Bunu sadece paylaşabiliyor muyum acaba bakalım. Evet. Drive'sa olabiliyor Aynen sanıyorum. şimdi yapacağım abi. Hızlıca ayarlayacağım. Çok özür diliyorum. Ekranları Bu yayın biraz muhabbet seviyesinde ilerleyecek. Yani sunum paylaşılacak ama sunum odaklı gitmeyecek. Biraz da Yo aynen soru böyle cevap şeklinde hem ilerleyecek. hem görsel olarak birkaç bir şey görmek de iyi olur diye aslında ben Hı hı. biraz daha yapacağım. Sunuma paylaşacağım ekrana. Heh, şöyle Evet. yapalım. Ekran geldi mi? Şöyle büyüteyim ben. Geldi. Aynen. Ee, Dediğim gibi ben aslında sadece Kotlin değil, aynı zamanda diğer database'lerde de biraz araştırma yapıyorum. Ama Hı ben de daha öğrenci seviyesindeyim. Çok da böyle bir data scientist gibi bir bilgim aslında yok. Biraz daha engineer gibi takılıyorum. hı. Bir problem var. Bu problem normalde diyelim ki benim yaşadığım problemle aslında olaya çıkalım. İlk yaşadığım problem neydi ve niye ben gidip Quadrant'ta ya da Elasticsearch'teki vektör database'leri niye araştırmaya başladım? Belki oradan başlamak lazım. Dediğim gibi bu sunumda Kasper'in çok teşekkür ederim ona. Ben dedim ki ya ben hiç değilim. Elimde hazırlıklı değilim. Bana dedim sen verebilir misin? O hemen dedi ki bende 2 tane var. Sana paylaşayım. Bir tanesini aldım.
Aslında konu şeyle başladı. Dediğim gibi ben semantik search'ü araştırırken dedim ki biz dedim arama yapıyoruz ama anlamsal bir arama yapmak için ne yapmamız lazım? Yani normalde bir Elasticsearch'te ya da diğer traditional search deniyor işte normal böyle full text search yaptığımız veri tabanlarında arama yaparken keyword bazlı arama yapıyoruz. Bir keyword yazıyoruz. O ve sinonimlerini veri tabanında arıyor. Benzerlikler bulursa, aslında benzerlik demeyelim de eşleşmeler bulursa onları sana sonuç seti olarak getiriyor. Tabii bunu yaparken şey de var. Bunu yaparken işte sinonimleri ekliyoruz. Prefix search ekliyoruz, değil mi? Yani böyle birkaç farklı çözümle TF-IDF'i koyuyoruz. Bu gibi birkaç farklı çözümle biz şey üretmeye başlıyoruz. Eşleşmeler üretmeye başlıyoruz. Bir relevancy oluşuyor orada. Bir ilgili dokümanlar geliyor önüne. Tabi burada anlamsal yine bir şey yok. Çünkü sadece keyword eşleşmesiyle çıktı alıyorsunuz. Ancak işin içerisinde biraz da yapay zeka ve LLM kullanmaya geçtiğinizde artık siz veri tabanınızın büyüklüğü de arttığında şuna gitmek zorunda kalıyorsunuz. Aradığınız keyword'ün anlamsal olarak eşleşen başka dokümanlar ya da sizin yüklediğiniz metinler, cümleler var mı diye aramaya başlıyorsunuz. O zaman da devreye aslında biraz daha semantik search, biraz daha böyle vektör search gibi kavramlar devreye giriyor. Benim maceram da aslında bir sene önce öyle başladı. İlk başta hani vektör database'leri, vektör search duyuyordum ama çok böyle için içerisine girmemiştim. Sonrasında RAG'le birlikte, Retrieval Augmented Generation'la birlikte bunun aslında artık gerekli olduğunu ve bunun benim de öğrenmem gerektiğini ve bunda nasıl adapte olmam gerekiyorsa, ne okumam gerekiyorsa onu araştırmam gerektiğini düşündüm. Böyle başladı. Aslında vektör search basit olarak şöyle düşünebiliriz. Bir tane model var. Bu AI model. AI model bir tane sana çıktı veriyor. Bu çıktı numerik bir array. Bu Vektör. Nasıl? Vektör. Aynen embeddings deniyor buna. Hı. İşte vektör. Aslında bu bir array yani bir array, list of array aslına bakarsan. Hı. Sonra bunu siz alıp bir yere kaydediyorsunuz. Bu array'in anlamı var. Hani bu array'in içerisindeki sayılar aslında sizin cümlenizin ya da sizin verdiğiniz o metnin anlamsal olarak karşılığı. Matematiksel olarak karşı yani konteks olarak bir anlam ne anlam içeriyorsa onun matematiksel karşılığı aslında sayılar. Sonra siz bir sürü böyle datayı sayılarla kaydediyorsunuz. Sayıların birbirleri benzerliğiyle birlikte dokümanlar birbirine yakınlıkları ortaya çıkıyor. Bunun için düşünebilirsiniz. Böyle çok boyutlu bir uzay düşün. Çok boyutlu uzayda bir yere bir doküman koyuyorsunuz. Başka bir yere başka bir doküman koyuyorsunuz. Başka bir yere başka bir doküman. Sonra bu dokümanlar birbirlerine yakınlıklarına göre anlamsal olarak yakın olduklarını aslında ortaya çıkarıyor. Temelde böyle bir mantalitesi var. Siz de sorgu yaparken de yine o modele diyorsunuz ki bu sorguyu yani mesela ben diyelim ki arayacağım işte kırmızı elbise arayacağım. Kırmızı elbiseyi de modele verdiğinizde yine size bir sayı dizisi çıkartıyor. Bu sayı dizisi yine o uzayda bir yere koyuyorsunuz. O çok boyutlu uzayda bir yere koyuyorsunuz. Onun çevresindeki diğer koyulan dokümanlar o dokümanla eşit yani benzer oluyor. Relevant oluyor. Ve böylelikle çalışıyor vektör database'ler. Normalde Elasticsearch'te mesela eskiden vardı. Cosin similarity vardı. Script scoring ile Cosin similarity ile bunu çözüyorduk. Yine vektörleri koyuluyordu. Aslında bunun geçmişi çok eskiymiş. Yani ben çok yeni bir teknoloji gibi böyle yapıyorduk ama yakın zamanda çok hype oldu. Vektör Ben de arama, bilmiyordum. Hani önceden çok uzun süredir kullanıldığını. vektörler ve vektörler içerisinde arama zaten uzun zamandır Aynen, kullanılıyor. aynen. Postgres'in de vektör veri Evet, türüne üzerinde aynen. arama yapabiliyorsun. Ama sanırım buradaki esas mesele dil modellerinin bu vektörü üretmesi. Aynen, aynen. Vektör üretmesi ve artık yeni de şeyler çıkıyor. Mesela işte bunu daha efficient nasıl, daha hızlı nasıl ararız diye teknolojiler çıkıyor. SIMD diye bir şey çıkarttılar. Mesela ben tam böyle hakim olamadım ama hani algoritmasını anlayamadım tamamen ama mantık olarak şöyle. Normalde CPU'da sen bir sayıyla bir sayı karşılaştırırken bir 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 seferde yapıyorsun. Bir karşılaşmayı bir gönderiyorsun, CPU yapıyor, geri gönderiyor. Bunu birden fazla sayıyı aynı anda karşılaştırabilmek gibi bir şey yapmışlar.
implementasyon yapmışlar. Böylelikle vektör search yaparken normalde diyelim ki bir vektörün işte 734 uzunluğu var. Diyelim ki başka bir vektörün işte 8000 uzunluğu var. Değil mi? Bu kadar büyük vektörle birbiriyle karşılaştırırken çok zaman geçiyor. Ne yapıyorlar? Bunu hızlandırmak için bir teknoloji gelişiyor. Her CPU'ya gönderdiğin yani iki sayıyı karşılaştırmak için göndermiyorsun da dörder dörder gönderiyorsun mesela. Dört sayıyı birbiriyle karşılaştırıyor. Dört yani aynı anda her CPU cycle'da iki işlem, üç işlem, dört işlem birden yapabiliyorsun. Öyle bir teknoloji geliştirmişler. O yüzden aslında bunun üstüne koyulan işte HNSV var. O da yeni bir daha efficient arama imkanı sunuyor. Daha hızlı. Normalde Cosine Similarity yaptığında tek tek vektörleri birbirine karşılaştırıyorsun. Diğerinde ise biraz daha farklı bir teknoloji kullanarak karşılaştırıyor. Daha hızlı çözümler veriyor. Bir window'da karşılaştırıyorsun aslında. Bir window seçiyorsun. O window'la karşılaştırıyorsun. Daha hızlı çözümler sunuyor gibi teknolojiler gelişiyor. Bunlar aslında biraz daha tabii veri tabanlarının ve database teknolojilerinin adapte olmaya çalıştığı şeyler aslında bunlar. Normalde hepsinde zaten script scoring dediğim gibi Elasticsearch'te vardı ve kullanılıyordu. Ama hızlı değildi. Hızlı Şimdi değil. HNSV Kullanılabilirdi. aynen. E, Şimdi daha yeni teknolojilerle daha hızlı çözümler sunuyor. Zaten gidilmeye çalışılan nokta o. Hibrit search. Yani gidilmeye çalışılan nokta. Hem vektör search kullanalım. Ama vektör search'te model bağımlılığın var. Modele gidiyorsun. Query'in de modele gidiyor. Oradan bir şey çıktı alıyorsun. O yüzden bir yavaşlık oluyor. Onu daha hızlandırmak için model tarafında geliştirmeler yapılırken aynı zamanda diğer tarafta da vektör search yaparken büyük vektörleri karşılaştırırken yine performanslarda sıkıntılar yaşanıyor. Database tarafında da insanlar bunları çözmeye çalışıyor. Daha hızlı nasıl arama yaparız gibi. Çok güzel. Ee, Burada benim bir sorum olacak hızlıca. Şimdi bu vektörler için modele gidiyoruz ya. Bu modeller birbirlerinin vektörleriyle çalışamıyorlar haliyle, değil mi? Yani örnek veriyorum, openlama modeliyle kullanıp bir vektör ürettiysek o şekilde ilerlemesi gerekiyor ve bu vektörler en başta veri girilirken e, QDRAM'da Vektör mesela. seçimi önemli. Abi, çok önemli. Hani aynen dediğin gibi. Vektör seçimi çok kritik. Ve şeyden emin değilim ya. Belki bazı şeyler yani tam denemedim açıkçası. Ona tam cevap vermeyeyim. Kesinlikle öyledir diye cevap vermeyeyim. Büyük ihtimalle öyledir diyeyim. Çünkü mantık olarak bir algoritma var arkada. Ve sen bir modeli eğitiyorsun. O eğittiğin şeye göre bir çıktı veriyor sana. Sonra tekrar eğitiyorsun, daha iyi bir çıktı veriyor. Tekrar eğitiyorsun, daha iyi bir çıktı veriyor. O yüzden aynı modelin bile çıktısı değişebilir yani eğittikten sonra. Ama bir model seçip ilerlediğinde, başka bir modelle ilerlediğinde vektörün size'ı bile değişebiliyor. O yüzden mesela bazı database'lerde şöyle bir şey var. Mesela Elasticsearch'te var. Quadrant'ta hatırlamıyorum ama Quadrant'ta sanki farklı size'larda veri saklayabiliyordun aynı indeks içerisinde. Ama Elasticsearch'te size belirtiyorsun. İndeksi oluştururken bu size'da vektör tutacağım diyorsun. O size'da vektör geliyor. Ancak bir model bir çıktı veriyorsa onun bir anlamı var ya. Başka bir model çıktı verdiğinde onun anlamı bundakinden farklı olduğu için büyük ihtimal birbiriyle çalışmaz yani. Büyük ihtimal yani çalışmaz diye Yani düşünüyorum. benim bildiğimde çalışmadığı yönünde Aynen, zaten. aynen. Hangi modeli kullanıyorsak ondan ilerlememiz gerekiyor. Ee, Bu model ille de remote bir model olmak zorunda değil tabii. Değil. QDRAM'ın içerisinde QDRAM bunu destekliyor sanırım. Yani hani şu modeli kullan dediğim zaman. Aynen. Ben de şu sıra onu araştırıyorum. Quadrant'ın kendilerinin de bir modeli var. Neydi? Fast Embed sanırım. Onlar da Fast Embed diye bir şey çıkarttılar. Embed. Sanırım onu destekliyor Quadrant direkt içerisinde. Client'ında ya da Quadrant'ın server'ın içerisinde olması lazım. FastEmbed'i kullanarak lightweight bir model üretmişler. Onu kullanarak yapabiliyorsunuz abi. Embedding oluşturabiliyorsunuz ya da vektör oluşturabiliyorsunuz. Bu ama ChatGPT'nin embeddingleriyle de ya da OpenLlama Aynen. embeddingleriyle Zaten çalışabilir. güzel yanı da o. Model seçmek aslında model seçmek önemli dedik ya. Aslında o konu biraz da şey bir konu. Nasıl söyleyeyim? Yani dikkat edilmesi gereken bir konu. Ben dediğim gibi bir data scientist gibi olaya bakamıyorum. Daha hala ben de öğrenciyim yani. Ama model seçmek niye önemli? Çünkü
şimdi konteksi yakalamak için yani anlamsal olarak veriyi düzgün şekilde anlayıp düzgün bir yere, vektör uzayda düzgün bir yere koyabilmek için senin modelin o veriyi iyi anlaması lazım. O yüzden domain bilgisinin olması lazım modelde. Hı. Sen modelini seçerken ona göre seçiyorsun. İşte diyelim ki seninki medikal bir şeyse, medikal alanda train edilmiş bir model varsa onu kullanmak en iyisi. Ya da kendin medikal alanda train etmen daha iyi. Mesela kimya alanında çalışıyorsan, mesela diyelim ki işte o kimyasal denklemleri yazılı olduğu bir şeyim var, doküman serim var. Modelini ona göre seçersen onları daha iyi anlıyor. Diğer türlü tekst olarak anlıyor. Anlamıyor Ya model. da Türkçe'ye göre optimize edilmiş Gibi. modelle Aynen. Türkçe içeriklerde daha iyi çalışıyor gibi. Aynen. Okey abi, devam edebilirsin. Kestim, kusura bakma. Yok estağfurullah. Güzel sohbet iyi oluyor abi. Yani Hı sıkıntı yok. hı. Ee, yani temel olarak da yapılan şey bu aslında. Şuradaki görülen şey. Bizim dokümanlarımız var. Normalde Elasticsearch'te ben daha önce de çok kez konuştum. Belki dinleyenler de bilir. Dokümanlarımız bir analiz sürecinden geçiyoruz. Bu analiz süreci işte dokümanlarımızı inverted indekse kaydediyor falan diye birçok kez anlatmıştık. Burada da aslında benzer bir yapı var. Bizim dokümanlarımız var. Dokümanları bir encoder'dan geçiyoruz. Aslında modelden modele veriyoruz. Model bize bir çıktı veriyor. Embedding çıktısı veriyor. Bunları vektör database'e kaydediyoruz. Böylelikle artık biz anlamsal olarak yani bunu sorgulamak istediğimizde de mesela aynı şekilde bunun o veri tabanında artık bir sorgu yapmak istediğimizde de bir arama yapmak istediğimizde de query'mize yine modele gönderiyoruz. Aramak istediğimiz query'mizi. O yine bir embedding oluşuyor. O embedding'i vektör database'e soruyoruz. O da bize bir takım kendi örneklemelerinden bir takım benzer dokümanlar sunuyor. Ve o dokümanları kullanarak ne yapmak istiyorsak ilerliyoruz. Bir sorumuz var abi. Tabii. Hızlıca sorayım. Selamlar. Haydar abinin dediği gibi Elasticsearch Script Score performans çok kötü. Onun yerine Vector Search kullanabilir miyiz? Elasticsearch'te. Evet, Elasticsearch'te KNN var. Elasticsearch'te de gelişmeler çok böyle hızlı gidiyor. Quadrant ekibi de çok iyi çalışıyor bu arada. Yetişmek imkansız yani. Ben mesela Open Search ne e, alemde? OpenSearch de iyi gidiyor abi. Orada da şöyle her projenin nasıl söyleyeyim gitmek istediği bir nokta var. İşte mesela Elasticsearch'ün gitmek istediği nokta var. Biraz daha Enterprise'a da kaymak istiyor. Mesela OpenSearch Enterprise'a çok rahat ilerleyebiliyor Enterprise tarafta. Çünkü arkasında AWS var. Ve AWS entegrasyonları da çok iyi OpenSearch. Entegre olabildiği için diğer AWS servislerine o konuda kendini daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Mesela orada da yine vektör search yapabiliyorsunuz ve o vektör search alanında çok iyi geliştirmeler oldu OpenSearch'te. Elasticsearch'te de oluyor. Çok iyi gelişmeler. Hatta 8 versiyonuyla 8.13 versiyonuyla birlikte birkaç geliştirme daha yaptılar. Hatta hmm, RRF diye bu şöyle. Normal biz hani hibrit search demiştim ya. Hibrit search'te scoring'i yapabilmek için yani sıralamayı düzgün şekilde yapabilmek için şimdi iki kontekste sizin skorunuz oluşuyor. Bir işte sizin normalde full text search'te yaptığınız bir skor oluşuyor. Bir de vektör search ile yaptığınız bir skor oluşuyor. Bu iki skorun birbiriyle düzgün şekilde toplanıp sıralamanın ona göre oluşması gerekiyor. Mesela bu gibi problemler var. Elasticsearch tarafında bunun için çok güzel çözümler sundular. E, aynı çözümleri aslında Qdrant da mesela kendi içerisinde çözümler sunuyor. Mesela BM42 diye bir tane yeni hatta bir iki gün önce ben gördüm. Yeni bir tane çıkarttılar. Arama mantalitesi. Onunla birlikte hibrit search yapabiliyorsunuz hani ve e, e, daha iyi aslında hem full text search kullanıyorsunuz hem de vector search kullanıp daha accurate, daha ne deniyor ona ya? Tutarlı Tutarlı. aynen tutarlı sonuçlara yapıyorsunuz. Hani ulaşabiliyorsunuz. Tabii bunlar ama işte bunların hepsi abi işin detayı aslında biraz daha işin içerisinde hands-on elini kirlettiğinde ancak okuyup göreceğin şeyler oluyor biraz da. Ben de biraz dediğim gibi başladım. Ben de mesela daha böyle çok büyük projede Vector Search henüz imkanı pek olmadı. Birkaç projede kullandık. Güzel sonuçlar aldık. Özellikle ben tarafına çok ilgiliyim hani. Aslında şu konuya çok ilgiliyim. Retrieval Augmented Generation. Burada çok güzel şeyler çıkartıyor yani. Çok güzel sonuçlar çıkarttık. Prompt'un kontekst belirtmek için kullanıyorsunuz bunda.
Ama soruya cevap vermiş olayım. Soruya CNN Search çıkarttılar ve RF ile birlikte de scoring'i güzel, hem full text search hem de KNN'i bir araya getirip skoru daha tutarlı bir hale getiren bir teknoloji de var Elasticsearch'te. Onlar çok daha hızlı çalışıyor script scoring'e göre. Çok teşekkürler. Ee, evet, ekranda user prompt language model geliyor. Aynen. Şimdi bu konu da çok güzel bir konu ve Quadrant'ta da ben Quadrant zaten benim en güzel sevdiğim yanı. Ben bir tool çok basitse, hızlıca kullanabiliyorsam o tool'u çok seviyorum. Quadrant'ta da onu seviyorum. Bir tane daemon alıyorum, bir yere koyuyorum. Bu arada Rust'la yazılmış ve çok e, kolay çalıştırabiliyorsunuz. Hızlıca erişimi var. Hani alıp ben hatta bile yaptım yani. Laravel projesiyle birlikte bir tane daemon'u bir yere koydum. Orada çalışıyor yani böyle PHP'nin içerisinde. Kendi kendine çalışıyor hale getirdim. O yüzden çok seviyorum. Bu gibi tool'ları. Quadrant'a da öyle başladım. Burada aslında bu konuda da Retrieval Augmented Generation konusunda da şunu yapıyorsunuz. Normalde promptlar ne yazıyoruz? İşte bir prompt hazırlıyoruz. Bir soruya bir cevap arıyoruz diyelim ki. Promptumuzu ne kadar uzatırsak, ne kadar uzun bir hale getirirsek o kadar halüsinasyona sebebiyet veriyor. Diyelim ki sizin bir database'iniz var. Database'deki veriler hakkında bir soru soracaksınız. Bunun için ya database'in tamamını prompt'a koymanız gerekiyor. Ya da bir chat history oluşturmanız gerekiyor. İşte o chat history'e koymanız gerekiyor. Ancak sorunuz database'in tamamıyla alakalı olmayabilir. Database'in bir kısmıyla alakalı olabilir. Arama yapmak isteseniz normalde full text search ile arama yaptığınızda doğru konteksti bulamayacaksınız. Onun yerine vektör search ile bir arama yapıyorsunuz. Anlamsal olarak sizin sorunuza en yakın dokümanları buluyorsunuz. Onların içerisinden bir konteks oluşturuyorsunuz. Böylelikle prompt'un içerisine koyacağınız konteks çok uzun olmuyor. Belirli, sınırlı ve en benzer dokümanları içeren bir konteks oluyor. O kontekstle birlikte sorunuzu gönderdiğinizde size cevap olarak dönüyor language model. Language model kullandığınız OpenAI, ChatGPT ya da Cohere neyse hangisi kullanıyorsanız o size o verdiğiniz kontekse göre cevaplar veriyor. Böylelikle database'inize sadık kalarak cevaplar alıyorsunuz. Yani halüsinasyonu daha aza indiriyor bu. Hem de gereksiz gereksiz bilgiye de gitmiyorsunuz. Sadece kontekste bağlı kalarak cevap ver dediğinizde kontekste bağlı kalarak cevap veriyor. Mesela siz diyebilirsiniz ki Türkiye'nin başkenti Antalya'dır. O zaman size oradaki large language model demeyecek. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır demeyecek. Çünkü kontekste siz bunu söylemişsiniz. Türkiye'nin başkenti Antalya'dır diyecektir. Bazen bunu yapmak iyi bir şey yani. Çünkü diğer türlü aslında internette olan ancak enterprise'da farklı anlamları olan bazı konular mesela private datayı prompt'a göndererek çözülebiliyor. Yani daha anlamlı hale geliyor. Evet, tabii privacy meseleleri giriyor devreye ama Aynen. olmadığı için şu anda geçelim. Yani şöyle onun içinde zaten var. Çözümler basit hani private modeller var işte Azure sağlıyor. OpenAI'nin private'ını ya da kendiniz bir LLMI kullanarak bir yapabiliyorsunuz. Yayınlayabiliyorsunuz falan. Aslında bak burada o yapıyı aslında biraz önceki anlatmak istediğim yapıyı burada anlatmış. Kullanıcı bir prompt yazacak. Prompt'a gitmeden önce embedding modele gidiyor. Knowledge base'e soruyor. Prompt'la birlikte knowledge base'e gönderiyor. Large language modelde geri cevap dönüyor. Aslında burası direct based bir application yapmış oluyorsunuz yani. Evet. Şu an en hype konulardan birisi zaten. Bu gibi değil mi? PDF özetleme araçlarının Aynen. Hepsi bunu yapıyor işte. Hepsi bunu yapıyor. Yani bütün PDF'i prompt'a vermek yerine sadece belli bir kısmı gönderip ona göre bir cevap ürettiriyorlar. Ben çok merak ediyorum. Tabii onu tam incelemedim ama ChatGPT'ye de mesela PDF yüklüyorsunuz. O kontekste göre cevap veriyor. Hatta yakın zamanda bir tane database'i satın mı aldılar? Acquire ettiler herhalde. OpenAI. Vector database'ini satın aldı. Adını hatırlayamadım ama şimdi. Düşüncem yani hani bu için hani memory oluşturuyor ya. Mesela PDF yüklediğinizde orada küçük bir memory oluşturuyor. O memory'e bilgiyi koyuyor. Sorguladığınızda
aslında buradaki yapının benzerini yapıyor diye düşünüyorum. Tabii detaylarını bilmiyorum ama çok benzerini yapıyor diye düşünüyorum. OpenAI tarafında da. Tabii biraz daha advance'dir ama Büyük temel ihtimalle. olarak. Burada Qdrant'ın yaklaşımı ne bu konuda? Yani şöyle, Quadrant bir database. O yüzden yaklaşım aslında şöyle, Reg'de çok Aslında destekliyorlar. sorunu biraz Belki daha netleştireyim. aynen netleştirmek Bu, lazım. Yani. bu senaryoda kullanıcının belli bir knowledge base'de, bir database'de arama yapıp sonra çıkan konteksi promptla beraber el eleme gönderme kısmı var ya. Hı hı. E, Qdrant'ta burada şeymiş gibi görünüyor. Bu sadece aramayı sağlayan kısım, knowledge base'i oluşturan kısımmış gibi görünüyor. Sonra AI'ya tekrar gitmek gerekiyor mu? Yoksa bizim... Şöyle, Quadrant bir database. Dediğim gibi AI'ya yine AI ayrı bir hani şöyle bir model ya da bir chat uygulamasına gitmemiz gerekiyor o noktadan sonra. Şurasında gelecek olursak bir tekrar sunuma geleyim şuraya. Şuradaki knowledge base aslında bizim şeyimiz quadrant oluyor. Hı hı. Burada da şey var. Quadrant'ın güzel noktası şu. Entegrasyonları da çok iyi. Mesela bir sürü şeye entegre oluyorlar. PHP'de çok az. PHP'de hiç yani ben şey listesi çıkartmıştım PHP.conf'ta da. Sunum böyle hangi client'lar desteğiyor, hangi database'lerin PHP client'ları var falan filan diye. Birçoğunun PHP client'i yok mesela. Entegrasyonları sıkıntı. PHP'yi kimse desteklemesin artık. Aynen. Ondan sonra ama mesela Quadrant'ım var. Quadrant destekliyor. O yüzden O Quadrant. yüzden güzel yani. Mesela Elasticsearch'in de yani client'i çok iyi. PHP client tabii. Ee, ama görevi database olarak bir görevi var. Aslında search engine olarak. Kendileri de şey diyor. Search engine denmesi de lazım. Hani aslında database değiliz. Biz search engine'iz. Vektör search engine'iz falan diyor. Temelde Elastic'te istemişti de. aynen database işte hepsi yani. O yüzden Şeyi o zaman şöyle netleştirebiliyoruz. Kullanıcı bir prompt giriyor. Düz metin giriyor. hı Bu hı, düz metin arkada dil modeline gidiyor. Embedding oluşturuluyor. hı Bu hı, embedding bir vektör uzayı. E, derinlemesine bir vektör verisi aslında. aynen. Bu vektör verisini knowledge base dediği aslında Qdrant'ın sahip olduğu vektör verileri var. Data ile alakalı. Yani payload'u da içeren datanın vektör versiyonunu da içeren bir veri tabanı var. Orada kendi arama algoritmalarıyla sonuçları buluyor. O sonuçları bu promptla beraber sonraki aşamada tekrar gönderiyoruz veya göndermiyoruz. Ama bu mecburi değil. Yani, Aynen. Mesela şöyle bir şey yapabilirsin. Recommendation engine olarak kullanmak istiyorsun diyelim. hı hı, Vektör database. Large language model yok ortada. Bir tane embedding modelim var. Şey var. Ne denir? Hmm, bir data setim var. Data setin içerisinde recommendation yapacaksın. Recommendation yapacağın zaman bir text benzerliği yaparak da recommendation yapabilirsin. Birkaç field'da filtreleme yapıp aynı zamanda text benzerliği yaparsın. 1 milyonluk datadan mesela 10 tane şey önereceksin. Bir şey önereceksin. O zaman buradaki large language modele gitmene gerek yok. Query'ni gidip modele atıyorsun. Onu embedding'e çeviriyor. Filtrelerle birlikte database'e soruyorsun knowledge base'e. Knowledge base'den 10 tane şey dönüyor, doküman dönüyor. Diyorsun ki bu 10 doküman senin sorduğun soruya en yakın 10 dokümandır ya da senin elindeki dokümana en yakın 10 dokümandır diyebilirsin. Bu case'de de tabii. şeye gitmiyorsun. Skorla Hani el deniyor. eleme gitmiyorsun. Aynen. Skorla deniyor. Sıralaması da ona göre oluyor. Aynen öyle. Şeyi Aynen. çok sevmiştim bu Quadrant'ta. Direkt bu kullanıcının işte 10 tane şarkıdan örnek verelim mesela. Şarkı listeleri var. Bu kullanıcı 10 tane şarkıyı sevdi. 10 tanesini dislike etti. Evet. Ben Aynen. direkt negatif ID'ler bunlar, pozitif ID'ler bunlar. Bana recommendation. Recommendation aynen. Recommendation part çok güzel. Hatta Çok yakın zamanda ben PHP Client'ında o kısmı denedim biraz. Daha önce evet, kullanmamıştım. Pozitif negatif kısmı çok güzel şey yapıyor yani. Hani çok çözüm basit. üretiyor. Hiç Aynen. recommendation algoritmasıyla uğraşmadan sadece bunları beğendi, bunlardan hoşlanmıyor deyip sonuç alabiliyor. Hatta şeyleri var. Bir tane yemekle ilgili bir şey var. UI uygulamaları var. İndirip kurabiliyorsunuz. İşte ben şunu severim, bunu sevmem. Bunu severim, bunu sevmem diyorsunuz. Size yemek önerisi veriyor direkt. Öyle bir uygulama yapmışlar.
Yani incelenebilir yani. Şeyleri güzel. Ben Quadrant'ın şeyini çok seviyorum. Ekibi çok iyi. Paylaşımları çok iyi. Çok farklı örneklerle hazırlamışlar. Mesela Elasticsearch'te o şey Elastic Lab daha yeni başladı yani. Yeni başladığım birkaç yıl oldu belki de. Bir yıl falan ben takip ediyorum. Bir yılda böyle Elastic Lab diye bir şey çıkardılar ve çok güzel paylaşımlarda bulunuyor öğrenmek için. Quadrant'ta bu var yani. Bu da var. Adam bir tane GitHub reposunda her Community şeyi yapmış. Lion bir şirket yani. Aynen. Community'ye çok önem veriyorlar. Mesela düşün yani PHP Client'ta da hani ben başladım. Hemen şey mail attım. Dedim ki ben böyle bir şey başladım. Biz seni nasıl destekleriz? Ne yapabiliriz? Hemen tişört gönderdiler falan. Destekliyorlar community. Ya benim açımdan şey zaten hani ben öğrenmek için başlamıştım. Evet. Quadrant'a. Baktım güzel bir şey. Tamam dedim ben bunu kullanırız bir yerlerde. Bir client yazalım. Bir projeye ekleyelim bakalım nasıl olur falan diye. Şimdi Güzel. onu konuşuyoruz yani. Bir yıl oldu. Bir yıl sonra Güzel. Daha fazlasını yapman temennisiyle. Şimdi inşallah. bu sahneye geçtik. Çok güzel. Sonraki bakalım. Ya mesela başka neler çözülüyor? Hani mesela Quadrant'ın çözdüğü. Mesela caching. Large Language Model'da şey mesela hani çok cost fazla ya. Şimdi costlar gitgide azalıyor ama her halükarda cost fazla. Sen ne kadar prompt gönderirsen, ne kadar büyük metinler gönderirsen o kadar çok para harcıyorsun aslında. Sen de yani mesela diyelim ki LLM'i sen store ediyorsun. Kendi şeyini kurdun. Altyapını kurdun. O zaman da cost. Çünkü niye? Resource harcıyorsun. CPU harcıyorsun. Daha çok CPU ayırmak zorundasın. Şunu yapabilirsin diyor. Quadrant. Sen diyor koyduğun şeyleri, text inputları da cache bir database'e koyabilirsin. Quadrant'a koyabilirsin. Böylelikle onları mesela benzer kontekste yani benzer bir kontekste bir soru gelirse boşta yere gidip tekrar elleneme sormana gerek yok. Gidip cache'ten çekebilirsin ve gösterebilirsin diyor. Bu böylelikle hem latency'yi azaltıyor. Ellenem çünkü ne yapıyor? Sen gönderiyorsun tı onu transformers falan filan bayağı bir zaman alıyor. Cache'te varsa cache'ten direkt çekiyorsun. Öyle bir şey için çok güzel fırsat sunuyor. E, işte classification ben bu özelliğini biraz kullanıyorum. E, zaten şöyle düşün. Bir knowledge base'in varsa orada iyi bir eşleştirme yaptıysan dokümanlarla mesela belli tagler arasında Vector Search ile birlikte çok daha accurate şeyler çıkartabiliyorsun ortaya. Doğru eşleştirmeler, classify edebiliyorsun ve dokümanlarını. Ondan sonra regression daha similar yani daha benzer şeyler için kullanabiliyorsun. Anomaly detection için kullanılabilir. Recommendation yine dediğim gibi. Ben de recommendation kısmına ben de biraz böyle ilgiliyim. Güzel sonuçlar veriyor diye düşünüyorum. Örneklerden baktığım kadarıyla ama hands-on daha kullanma şansım olmadı yani. Direkt bir API. Recommendation'ı bir de filtrelerle falan da birleştirebiliyor olman da Evet. güzel. Yani çok örnek lokal bir şey istiyorsan sen e, öneri sistemi yani kullanıcılar arasında olduğunu varsa şunları beğenen kullanıcılarla bunları beğenen kullanıcılar gibi işte tabii ki orada ülke bilgisi, lokasyon bilgisi falan filan da dahil Tabii. oluyor ama sen bunu bir tık daha yükseltip kesinlikle aynı bölgede olması gerekiyor dediğinde işte field'a göre varsa verin direkt filtre uygulayabiliyor olman da Aynen. recommendation için ekstra bir fayda. Aynen. Quadrant'ta zaten çoğu filtreler var. Benim tek şey noktam nested field'larla ilgili bir konuşmuştuk. Nested field'lar yok. Nested field'lar genelde çok kullanılıyor özellikle product falan verisinde çok kullanılıyor. Onlar yok ama onun dışında birçok filtresi var. İşte lokasyon filtresi var. Mesela belli lokasyondaki kişiler üzerinde bir recommendation yapacaksan ya da belli lokasyonda paylaşılan resimler üzerinde bir recommendation yapacaksan çok rahat Burada yapabiliyorsun. burada basit bir işte filtrelemeden bahsediyoruz. Yoksa geospatial bir filtreleme mi var? Yani latitude longitude'u vereyim ona göre Aynen. Belli bir direkt kilometre çevresindekini falan göster falan gibi. Aynen. anladım. Çok güzel. Onlar da var. Ee, full text search yani tam onu denemedim açıkçası da full text search
ilgili deneme şansım oldu ama match query vardı mesela. Match queries falan da var. Hmm, Hmm. çok Aslında güzel. bir kısmını ben de bazen şey yapamıyorum. Hatırlamıyorum. Devamlı switch Evet, ettiğim normal. için ondan oraya ondan oraya. Öyle. Şeyi Öyle. soracağım ben. Şimdi maksat muhabbet olsun. Şimdi burada biz Elasticsearch tarafında ne yapıyorduk? İşte diyoruz ki e, elimizde veri setimiz var. Bunları indeksliyoruz. Ve kullanıcı geliyor. Arama kısmına bir şey yazıyor. Biz algoritmamızı tamamen kendimiz belirliyoruz. Diyoruz ki bu arama kısmına yazılan şey işte title'larda ara, description'larda ara, şu field'lara bak, şuralara bak. Bir match at yani. Ve işte bunun ağırlığı şu, bunun ağırlığı bu. En son bir skor çıkar. Ona göre sonuçlandır falan. Artık vektör DB'lerde böyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü içerisinde, payload'un içerisindeki her şeye dair bir arama yapıyor. Değil mi? Yani bir Şöyle yılda arama tam değil. yapmıyor. Yok tam değil. Yine orada mesela sen filtreleme ve vektör araması yapacaksan senin Filtreleme için payload'un var. Aynen yine filtreleme belirliyorsun. ama Yine hiç filtre belirliyorsun. kullanmadığın zaman skorlama yapamıyorsun değil mi? Yani bu field'ın önceliği yüksektir. Yani haberlerle alakalı arama sistemi yaptım. Haber başlığı daha önemli. Hı hı. Description'da bu word'ün keyword'ün geçmesi çok önemli değil diyebiliyor musun mesela? Şeyi tam emin değilim ya. Burada filtrelerde scoring var mıydı? Quadrant'ta ona emin değilim. Belki ona bir bakıp alta yorum olarak yazayım şeye. Videonun altına. O bir ayrı bir konu. Ama şeyde Elasticsearch tarafında var hani onu biliyorum ama Peki böyle bir Quadrant şey tarafında gerek var mı vektörde mesela? Çünkü contextual olarak zaten aynen biz öyle. Hani vektör aramasında zaten gerek yok. Zaten onu sen konteks araması yaptığın için Hı hı. ancak hani mesela şöyle bir şey var. Yani vektörün aramasının ve buradaki field'ların aramasının ağırlıkları oluyorsa o zaman bir scoring yapmak gerekir hani. Mesela Hı. bu city'nin bir ağırlığı vardır. Ancak burada filtre yapıyorsun yani. Buradaki ağırlık bir Çıkan yani. sonucu direkt filtreliyor. Aynen. O yüzden Bir burada de bir birebir scoring eşleşmiş olması şekilde. aynen. Sanırım şeyde filter must match diyor ya mesela aşağı doğru. O Evet. match yerine gelebilecek başka value'lar nedir yani? Like gibi bir şey var mı mesela? Hani benzerlik ya da işte Bravo. maximum bu olsun gibi min max falan varsa ona göre yine bir scoring yapmak gerekebilir belki. Evet. Öyle bir ihtiyaç olabilir. Yani örneğin Aslında fiyat şunun arasında olanları getir ama büyükten küçüğe getir falan gibi. aynen. Şöyle burada neler var? İşte full text search var. Hı hı. GeoBounding Box var. GeoPolygon var. GeoRadius var. Hı hı. Hash ID var. Match var. Match any, match pool. Ee, integer araması var. String araması yapabiliyorsun. Match string yine. Sadece match dediğimiz aslında buradaki şey eşleşme. Yani birebir eşleşme. Range araması yapabiliyorsun. Bir de value count diye bir şey var. Condition'ı var. Benim PHP client'tan ben şimdi listesine bakıyorum. Ee, bunların hepsini arama yapabiliyorsun ama bunları yaparken ben score diye bir field görmedim. O yüzden bunları score'lamıyoruz. Bunlar filtreleme. Datayı yani bir küme var. Alt kümesini buluyorsun. O alt küme üzerinde vektör search yapıyorsun. Bu neden? Çünkü şöyle düşün. Bir data yani bir uzayım var. Bu uzayda 1 milyon tane vektör var. Sen bir sorgu yaptığında bu 1 milyon vektöre bakmak yerine ya da işte daha efficient algoritma kullansan bile bu 1 milyonun 100 binine bakmak yerine o filtreleme yaparak o 100 bini 20 bine düşürüyorsun. Çok daha hızlı çalışıyor. Öyle. Öyle. Bu filtre sadece küçük kümeyi bulmak için yani alt kümeyi bulmak için. Tamam Orada yani bir scoring sonrasında bir aynen. scoring ya da sorting yapmak istiyorsan gelen veri üzerinden kendin artık bir şeyler yap diyorsun. Aynen öyle. Yani Bunun için Qdrant'ın bir şey yapmasın artık yani ona da Aa, karışmasın. aynen. Vardır kesin bir çözümleri ya. Dedim ya mesela BM42 diye BM42 diye yeni çıkarttılar. Büyük Evet, ihtimal o senin dediğin problemi çözüyor. Büyük aynen. ihtimal çözüyor. Ama emin değilim. Ben de kullanmadığım için onu şimdi şey yapmayayım ama belki hani bir dediğim gibi bir şey yapalım. Ben bunu not edeyim. Bir sorayım. Bakalım ne diyorlar. Bu arada Tamamdır. şey yani ben şeyleri söyledim. Böyle sorularımız varsa mesela bu soruları Quadrant ekibine direkt sorabiliriz. Onlar çok açık. Discord kanalından tak sorunca hemen ya bir saate falan cevap alıyorsunuz. Ekipler çok aktif çalışıyor yani.
Hoş. Yani bu videoya gelecek olan ilgiye göre gene Theobrand ekibinden direkt birileriyle de dahil ederiz. Tekrar bir yayın yaparız. Aynen. Aynen. REST API'si var anladığım kadarıyla. Evet. REST bir API'si var. JSON'la yine şey yapıyor. Şeyleri JSON body'lerini ile çalışıyor. Onun dışında ya bir REST API'si var. Bir de C API'si falan vardı yani. nasıl? Dil API'si vardı yani. C API'si Ha, olabilir mi? aynen aynen. Şey Rust falan da yani Rust uygulamasını direkt entegre edebiliyorsunuz. Öyle bir şey de var. Güzel yanı da var. Hı hı. Şuradan bir şeye bakacağım. Tabii bekliyoruz. Adı aklıma gelmedi ya. Bir API türü daha vardı. Adı aklıma gelmedi. Async çalışıyor o da. Hı hı. Async çalışan bir API türü daha var. REST API'de ama ben genelde REST API kullandım. Yani Hı hı. zaten diğer API türünü kullanmadığım için şey yapamam. Yani bilgi vermem doğru olmaz ama REST API diğer de veri tabanları gibi. Daha doğrusu NoSQL veri tabanları gibi diyeyim. Daha Elasticsearch işte falan gibi database'ler gibi şey REST API üzerinden çalışıyor. Anladım abi. Okey. Devam edelim. Onun dışında diğer database'ler gibi işte bir scroll API var. Pagination için kullanabiliyorsunuz. Hı hı. Payload'u var. Mesela ekstra bilgileri tutmak için. Sadece vektör tutmuyorsunuz da diyelim ki işte fiyat bilgisi, renk bilgisi hem filtreleme yapabilmek için onlar üzerinde tutabileceğiniz payload alanları var. Şunu Recommendation netleştirelim abi önce istersen. Çünkü bu payload kısmı şeyde mesela Elasticsearch'te ve bazı kullanıcıların şey yaptığı bir kısım bunu. Bu indekslediğimiz veriler Elasticsearch'te JSON olarak tutulabildiği için zaten payload var. evet. Ama burada biz zaten veriye dair sadece vektör tutmak zorundayız. Onun dışında verinin herhangi bir metadatası, title'ın bayağı okunabilir hali falan bu veri tabanında tutulmuyor normalde. Yok, Tutmak zorunlu değil yani. aynen Sadece vektör tutmayabilirsiniz. sadece Ama bak vektör aynen payload burada point ile ile birlikte payload'u da tutabiliyorsun. Payload payload diye bir alan var. diyoruz. Aynen. Ama şey bir e, bad practice olarak söyleyeyim. Bu payload'a bütün entity'yi koymamak lazım. Çünkü bazıları şey yapıyor. Yani buradan sonucu aldım. Bir daha veri tabanına gitmeyeyim. Buradan gelen sonuçta direkt göstereyim yapabiliyorlar mesela. O veri tutarsızlıklarına sebep olabiliyor zaman içinde. Çünkü yani hani orada bir senkronizasyon yapmak lazım. Veri güncellendi, vektörü güncelledim, payload ayrıca güncellenmesi gerekiyor vesaire vesaire gibi. Senin kütüphanen yapıyor mu bunu mesela? Sen objeyle mi çalışıyorsun? PHP Yok. tarafından mesela. Burası benim kütüphanede o model yok. Ben bir tane arkadaş Laravel'e client yazdı. Benim kütüphanem üzerinden. O modelle çalışıyor mesela. Modeli kaydet dediğinizde gidip şeyde Quadrant'ta veri tabanında güncelliyor. Ama son Bütün zamanlarda payload'u çok basıyordur diye. güncellemedi. Çok güncellemedi çünkü şey yani o arka planda çalışıyor. İşte gidiyor Q'dan falan filan çalışıyordu bildiğim kadarıyla. Hani Çok detaylı incelemedim ama o bütün payload'u kaydediyor olabilir o zaman. büyük Model ihtimalle hani çalışıyorsa. belki de. Bunun en kötü tarafı benim bildiğim performansa negatif etki sağlaması. Aynen. Bu veri tutarsızlığına yol açması ayrı bir şey. Yani veri tabanını boşuna şişirmiş olabilir gereksiz. Ya şey sadece ihtiyacınız neyse hangi alanlarda filtreleme yapacaksanız Hı. onu tutmak en mantıklısı. Yani bu Quadrant ya da Elasticsearch ya da OpenSearch bağımsız yani. İhtiyacınız neyse search database'inizde onu tutmanız en sağlıklısı. Diğer türlü network bile bir şey problem yani. Evet, Network'te bile problem. Boştan yere o data gidip gidip geliyor bir yerlere. Yani o evet. yüzden O yüzden bunu bir şey yapmak için şey yapmak istedim. eyvallah yani. Netleştirmek istedim. Bu payload'a mecburi bir şey değil yani. Aynen. Recommendation API var. Zaten sen de daha önceden de şey yaptın, görmüştün. Hı hı. Negatif pozitif ID'lerini vererek ve şeyleri vererek, Filtreyle. filtrelerini vererek bir recommendation hızlıca yapabiliyorsunuz verinin üzerinde. Hı. Discovery API'ni ben de çok kullanmadım. Bu da tam ben bilmiyorum. Hani bunun nasıl bir mantıkla çalıştığını tam bilmiyorum ama büyük ihtimal farklı kontekstler, pozitif negatif farklı kontekstler vererek yine bir sanırım veri üzerinde bir araştırma ya da bir recommendation
yapıyorsun gibi düşünüyorum ama bu API'yi ben çok kullanmadım. O yüzden Analiz için kullanılıyor genelde diye biliyorum ben de. hı, Odaklanmamıza gerek yok şu aşamada. aynen. Şimdi Hmm, burada bu da zaten şey hani bu pozitif negatif kontekstlerin nasıl çalıştığını anlatır. Bir aslında grafik. Yani. Dediğim gibi çok slide üzerinden gideceğim diye düşünmedim. Çok fazla böyle slide'da çalışmadım açıkçası. Ve şey hani buradan sonrası işte optimizasyon neler yapılabilir, e, ne türde deployment'lar yapılabilir. Bu Cluster destekliyor bu arada. Cluster modu var Quadrant'ın. Aynı zamanda Cloud da var. Cloud servis de var. Hatta şey söyleyeyim, Cloud'un free servisini belli bir süre kullanabiliyorsunuz denemek amaçlı. O yüzden kendiniz lokale kurmaya falan başta çalışmaya bile gerek yok. Quadrant Cloud'a gidin bir hesap açın. Orada bir süreliğine kullanabiliyorsunuz tek sunucu olarak. abi zaten Docker'dan sonra lokalde bir şey kullanmak çok dert olmuyor o sırada. Aynen ya. Ben biraz Docker'a şeyim ya. Uzak mısın? Sevmiyorum o yüzden. Sevmiyorum o yüzden. Neden? Bununla alakalı bir şey yapalım. Ne derler ona? Bir ara Ee, konuşalım. ceviz kabuğu programı yapalım. Aynen öyle. Neden? Ya şey mesela Kubernetes falan kullanıyoruz projelerde ama ben lokalde sevmiyorum. Ya Docker'ı lokalde şey yapmıyorum. Bütün development aynı Docker üzerine kurulu. Docker Aynen. Compose üzerine kurulu. Yani Ya tabii bunun dışında şey var. Farklı vektör türlerini de destekliyor. İşte sparse vektör türü var. Burası dediğim gibi biraz daha işte embedding'i mesela farklı modeller var demiştik ya. İşte o farklı modeller farklı türde embedding'ler de çıkartıyor. Her zaman integer value'lar çıkartmıyor da bazıları böyle term bazlı çıktılar veriyor ve her term'ün bir ağırlığı var. Arama yaparken bu ağırlıklara göre bir arama yapıyorsunuz. Eşleşme için. Buna sparse vectors deniyor. Split modelle aslında bu yapılıyor. Onun dışında hibrit search için bir şey var. Biraz konuştuk bunda. Hem BM25 ile yani hem full text search yaparken aynı zamanda vektör search de yapıyorsunuz. Bunun ikisinin nasıl skorunu ayarlayacağını ve nasıl hesaplanacağı ile ilgili bir şey de var. Formülizasyon da var. Hatta şöyle RRF dedim ya Elasticsearch de çok yakın zamanda bunu kullanmaya başladı ve bunun için özel search imkanı sundu. Bir şey çözümleri var. O çözümleri de size daha doğru sonuçlara doğru götürüyor. Hem vektör hem full text search yaptığınızda doğru skorlayacak şekilde bir imkan sağlıyor yani. Yani genellikle böyle. Zaten burada ileriki zamanda neler yapacaklarını falan da açıklıyorlar bu sonunda ama aslında bizim konumuz dışında biraz daha. oraya E, girmeyelim. Ben bir soru daha soracağım sana. Şimdi bu en başta konuştuğumuz dedin ya hesaplamaları tek CPU üzerinde tek sayı şeklinde ilerliyordu. Burada kastettiğin şey multithreading olarak işlemi yapabiliyor olması mı yoksa başka bir mantık? Ya şöyle benim CPU'da bir tabii anda bir bu işlem konuda yapıyor. şey değilim abi yani çok iyi uzman değilim. Anladığım kadarıyla ben anlatmaya çalışayım. Şimdi yani şöyle sen CPU'ya bir soru sorduğunda diyor ki birinci sayı, ikinci sayı bunları gidiyor memoriye yazıyor. Sonra gidiyor plus işte sonucu çıkartıyor. Değil mi? Ya da sen diyorsun ki işte toplama işlemi yapacağım. Birinci sayım bu, ikinci sayım bu. Assembly dilinden de belki yani kafanda canlı. Bunların hepsi gidiyor işte memoriye yazıyor. Sonra ötekini memoriye yazıyor. Sonra toplama işlemi yapıyor ve bu sum işlemini bir seferde yapıyor. Evet. Bu SIMD ile birlikte bu sum işlemini yani dört farklı sum işlemi için bir seferde yapıyorsun. Öyle düşün. Bir CPU Yani, üzerinde mi yapıyor yoksa tek CPU ya da multithread gibi yani multithread'de de mantık şu ya. Yine bir queue var yani. Hani sen bunları tabii, alıyorsun hepsini. CPU geliyor, işliyor. Sonra orada bekleme sırasında diğerini işliyor. Bekleme sırasında diğerini işliyor. Bekleme evet. sıralarını alıyorsun aslında. Bu SIMD'de de o bir kez gidip gelmesini 4 sayı için yapabildiğini düşün. 4 sayı için bir kez gidip geliyorsun. Öyle bir teknoloji. İlginç. Biraz şey yapmak lazım, araştırmak lazım. Hatta bilen biri varsa bence davet et. Böyle iyi bir dinleyelim bu konu çünkü bayağı güzel bir konu. Olur. Lucen'de falan da bayağı
şey yaptılar. Böyle uzun bir PR'ları falan vardı. Yani bunları tamamını okuyup öğrenmek biraz zaman alıyor. Bir de vakit olması lazım ya. Ben şimdi küçük bir kızım var. Bir Abi yandan bizim onun dertleri, bir yandan ben işler güçler falan bayağı bir şey oluyor yani. Öğrenmekte bazen zorlanıyoruz. normal yani hepimiz benzer durumlardayız. Okey. Şey üzerine sorayım. Bu Qdrant GPU üzerine alınabiliyor mu? Gerek var mı? Yani öyle bir şey mi? Hmm. Çünkü burada bir Aslında şöyle vector search biraz daha çoklu işlem şeklinde ya. aynen. GPU'da hiç denemedim açıkçası. İlk defa da yani şu an e, şey yapıyorum, düşünüyorum. Acaba bir ara şey dediler ya, Nvidia ile bir anlaşma yaptılar. E, Hı. Nvidia'nın işte GPU sunucularında sen çalışacak diye, ama ben GPU sunucuda daha önce çalışmadığım için hiç Evet, bilmiyorum ama açıkçası bu sorunun cevabını. anladım abi. Şey sorayım sana. Bu Elasticsearch geçmişinden de ya zaten bir sürü şey anlattın da e, Elasticsearch yerine bunu kullanmak her halükarda contextual search için çok daha mantıklı. Ya da işte bir vektör veri tabanı kullanmak çok daha mantıklı. Ama bunun maliyetleri LLM kullanılacağız için Elasticsearch'ten daha fazla oluyor. Şöyle Hangi abi, aşamada ikisinde de aynı aslında. Şöyle söyleyeyim. Orada şunu karşılamamak lazım. Vektör database çok fazlaca çeşit var. Yani Quadrant var, e, Milvus var, Elasticsearch var, bir sürü vektör database var. Bunların hepsinin buradaki şeyi şu, birisi cost'u azaltıyor mesela. Hı hı. Database'i daha hızlı arıyor, cost azaltıyor. Ötekisi diyor ki ben nested verilere daha önem veriyorum. Ötekisi diyor ki ben full text search konusunda çok iyi çözüm sunuyorum. Vektör search konusunda da çözüm sunuyorum. Quadrant da diyor ki ben e, vektör search konusunda vektör database olarak konumladım kendimi. Vektör search konusunda iyi çözüm sunuyorum. Full text search konusunda da çözüm sunuyorum. Mesela Anladım. Elasticsearch Yani de daha farklı. Hani esas Elasticsearch'ün sorum scope'u biraz daha farklı. Yani şey nasıl söyleyeyim? Gittiği yön biraz daha farklı. esas sorum o zaman şey olacak. Vektör e, kullanmaya başlayacağımız zaman biraz maliyeti arttırıyoruz. Çünkü vektörün hesaplanması maliyet, ek maliyet. Aynen. Aynen. Kullanacağımız vektör türüne göre tabii ki Türüne yani. göre. Büyük uzun vektör kullanırsan daha maliyetli. Hesaplamalar maliyetli. Hı Şey var. Burada aslında odaklanmak gereken şey şu. Bir, biz arama yapmak istiyoruz. Bu aramayı full text search ile yapabiliyor muyuz? Önce onu anlamamız lazım. Full text search ile yapamıyorsak Elasticsearch ya da benzer diğer uygulamalar olabilir. Burada Quadrant da olabilir. Quadrant'ta da full text search imkanı var. Önce bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyorsak, biz anlamsal bir search yapmak istiyorsak artık, o zaman vektör database seçmemiz gerekiyor. Bu durumda şeye bakmamız gerekiyor. Hangisi bizim için en efficient? Kendi scope'unuzda mesela Elasticsearch varsa ya da PostgreSQL varsa, o zaman PostgreSQL kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ancak e, PostgreSQL ile Quadrant'ı karşılaştığınızda bazı noktalarda mesela işte sparse vektörde mesela arama yapacaksanız birisi daha efficient, daha hızlı çalışabilir. hı. Diğeri daha yavaş çalışabilir. Kullanılan algoritmaya göre. Mesela bir de şey vardır yani bir uygulamayı ya da bir servisi oraya koyduğunda o değişmiyor uzun süreler. Değiştirmek istediğinde çok can yakıyor yani. Hı hı. Aynı şekilde mesela sen özellikle vektör search konusunda çalışmak istiyorsan Quadrant iyi bir çözüm kullanabilirsin. Ancak halihazırda Elasticsearch kullanıyorsan önce bir Elasticsearch'le bir dene. Eğer işin içinden çıkamıyorsan o zaman Quadrant'ı dene. Ben mesela multiple bir şeyde e, dokümanın içerisinde her bir yıl önce işte o yüzden de biraz girmiştim Quadrant'a. Birden fazla vektör üzerinde arama yapmakta Elasticsearch'te zorlanmıştım. Demiştim ki ya bunun için bir çözüm vardır kesin. Bir baktım şey Quadrant bunu destekliyor. Sonra baktım bu neymiş? Nasıl oluyormuş? Ben vektör search'ü öğrendim. Dedim ki ha böyle bir şeye girmek lazım. Burası çok daha değerli alanlar. Daha doğrusu biliyordum ama hani Quadrant'ta biraz daha işin içerisine girdim diyeyim. E, O yüzden ihtiyacını aslında karşılayan database'i seçmek lazım. O yüzden mesela Super LinkedIn şey var. Bir tane web sayfası var. O sizle paylaşayım. Chat'ten belki onu da videonun altına da koyarız. Videonun altına koyarım. Chat'ten yaz abi. Ekranda da görünsün. Şurada chat.
Tam bir chat'i bulamadım ama nerede? Ha, şu sağdaydı bu chat, tamam, sonu gibi de. Şurada. Mesela vektör database'leri karşılaştırıyor burada. Büyük bir sayfa. Hatta dur açayım ya. Şuraya taşıyalım. Ekran paylaşalım. Bunların yaptığı bu işi ben seviyorum. Falan. Aynen. Mesela işte Elasticsearch ile Quadrant'ı karşılıyor. Buraya şey de diyebiliyorsun işte mesela başka bir şeyle karşılaştırabiliyorsun. İlle Quadrant değil, Elastic, Milvus diyelim. Olması lazım, evet. Mesela birisi diyor ki işte mesela Quadrant Hybrid Search'ü tam desteklemiyor. Burada şey var. Niye desteklemediğini var. Şimdi bu tabii tam updated değil mesela. Yakın zamanda destekli şey var. Bir çalışma yaptılar. Yayınladılar ama belki burada updated değildir. Bir bakmak lazım. Milvus var mesela. Milvus Hybrid Search'ü de destekliyormuş. Burada kanıtlarıyla birlikte, dokümanlarıyla birlikte her şeyi paylaşıyor. İşte multi-vector search desteği var. Mesela ben bu şeye baktığımda e, şey yoktu. Elasticsearch'te multi-vector desteğini bulamamıştım. O zaman ben demiştim ha, Quadrant'ta varmış. Ben bir ona bakayım. Nasıl yapabiliriz falan. Aslında birçok soruyu burada bulabiliyorsun işte. Mesela reg için bir çözümü var mı? Internal çözümü, yani içeride kendi çözdüğü bir şey var mı? Reg için yok. Mesela ben burada filtreyi kaldırayım. Hepsinde bakalım. Mesela şu Azure AI'ın bir tane vektör database'i varmış. Azure AI Search. Onun içerisinde kendi internal regs hizmeti var. Yani reg yap, dışarıda external bir library kullanmadan retrieval augmented generation yapabiliyorsun. Mesela aynı şekilde DataStax'ın Astra DB'sinde de ya da Epsilla'da da yapabiliyorsun. Mesela sen bir RG application yapacaksan, çok fazla budaklanmadan hızlı bir çözüm arıyorsan, o zaman bunlara bakabilirsin. Ben şey değilim abi. Bir tane database'in, nasıl söyleyeyim? Kölesi değil. Aynen öyle. Çünkü benim derdim, diyorum, ben olaya engineer olarak bakıyorum. Benim derdim çözüm üret. O, o Quadrant çözüm şeyde üretiyor. çok kötü. Ee, PostgreSQL camiasında çok kötü. Bir de extension şeyi çok kuvvetli ya. Her aynen. şeyi PostgreSQL'de yap isteyen bazı tipler var mesela. O çok komik abi. Her şeyi yapamazsın yani. Tamam, Yani yapabiliyor olman yapman gerektiği anlamına gelmiyor. aynen. Bu evet abi. Bu güzel bir cümle. Hatta benim de üstadım da bana hep onu söylerdi. Hayır, bir şey yapabiliyor olman onu yapmayanı gerektirmez. Yani ille yapmanı gerektirmez. O yüzden bazı noktalarda şeye bakmak lazım. Ee, benim amacım hani çözüm üretebilmek. Hı hı. Bazı database'lerle de güzel çözümler üretilebiliyor. Hızlı çözümler üretilebiliyor. Mesela ben dedim ya, ben alayım database'i şeye koyayım istiyorum. Laravel uygulamasının kenarına koyayım çalışsın. Ya da Raspberry Pi'nin içerisine koyayım çalışsın istiyorum Hı mesela. hı. Mesela Quadrant'ı deniyorlar. Raspberry Pi'de şey yapıyorlar. Çalıştırıyorlar yani. Ya aslında o söylediğin şey bütün veri tabanları için zaten mümkün olan bir şey değil mi? Yani boyutları değişiyor, performans istekleri değişiyor tabii de. Evet. Yani herhangi bir veri tabanını örneğin PostgreSQL'i ya da MySQL'i Aynen. Light klasör halini içerisine koyup koyup yapabiliyorsun. senin veri klasörün burası, config klasörün burası dedikten sonra çalışmam demiyor yani. Aynen. Aynen. Ama Ya işte şey Raspberry mesela Pi üzerinde çalışacak kadar performanslı, yani iyi çalışacak kadar performanslı veri tabanı seçmek daha mantıklı oluyor o durumda. aynen. Ya ben mesela Elasticsearch'ü tutup da hani orada çalıştırmaya çalışmam. Yani bir zahmet. Hani Java 5. şey, yani hani demek istediğim o, hani mesela vektör search yapacaksam da, hani mesela vektör search yapacaksam PostgreSQL'de bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Hı Hani hı. bir sürü şey için kaynak tüketiyor. O yüzden yani bu gibi durumlarda genelde en az kaynak tüketecek şekilde ilerlemek yani en iyisi. Öyle. O yüzden ona odaklanıp bakmak lazım. Hani belki ben de daha az kaynak tüketen vardır yani, belki de Quadrant o değildir hani belki, ama ben araştırdım. Bu benim hoşuma gitti ve onu kullandım. Hani öyle söyleyeyim. Diğerlerine Herkes göre daha kolay, hızlıca adapte olabildiğim, hızlıca mesela client yazdım. Çok zorlamadım client yazarken. API de çok şeydi, düzgündü. Hızlı çok hızlı basit, entegre çok olabildi. basit, çok anlaşılır. Aynen. Community de benim için önemli. Ben mesela bir soru sorduk. Hemen cevap aldım o zamanlarda.
Ben dedim bunu araştırmak istiyorum. Şu nasıl, bu nasıl? Bana dediler ki şuradan bakabilirsin. Şöyle bir doküman var. Böyle bir doküman var. Çok da iyi bir komünitesi var yani. O Evet, yüzden evet. kriterler önemli. Yani o yüzden böyle bir tablo oluşturması, mesela vektörde bir karşılaşma için böyle bir tablonun ortaya çıkması e, önemli ve şey, yani bir sürü şeyi burada görebiliyorsun. İşte mesela Hı. GitHub starlarını, işte ya da mesela işte farklı, işte daha mesela quantization destekliyor mu yani? Daha hızlı çalışması için mesela normal vektörlerde double kullanılıyor. Şimdi bunu int 8'e çeviriyorlar. Hı. Modelin şeyi değişmeden, ne derler? Çıktı değişmeden, en az değişiklikle sana hizmet veriyor. Hı. Mesela şeye geleyim. Şurada Quadrant'ın mesela bak, vektör limiti var. 65 bin. Hı. Elasticsearch'ün de olması lazım. Bir bakayım, burada hızlıca bulmaya çalışalım. Bak, Elasticsearch'ün 4000. Yani senin 8000'lik bir şeyin varsa, 8000'lik vektörün varsa Hı. Elasticsearch'te çalışamıyorsun. Hı. 8000 Ya. uzunluğunda bir vektörün varsa. Gibi. Mesela yani. Hani bu kriterler önemli. Şey değil hani. Elastik iyi, Quadrant iyi ya da öteki iyi, bir iyi değil. Önemli olan senin kriterlerin ne? O kriterleri belirleyip ona göre şeye ilerlemek, seçim yapmak. Hı. Hı. Ee, Şimdi ne sorabilirim ekstra diye düşünüyorum. Bazı notlar da almıştım. Ancak sanırım çoğu şeyi konuştuk. Ee, Aynen. Bir şey, saati de doldurduk gibi. evet, Hı. evet, doldurduk. Topluluğu çok sevdim. Okey, topluluğu çok güzel. Çok memnunsun Qdrant'tan. Gelecek planları hakkında konuşmadık Qdrant'ın. Konumuz o değildi ama anladığım kadarıyla geliştirmeleri devam ettiriyorlar. Sen de aynı şekilde PHP API'ını geliştirmeye devam ediyorsun. Onunla alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? API ile alakalı takıldığın, şu konuda yardım istiyorum varsa ya destek atın dediğin bir kısım var mı? Yani Library. şöyle, library ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Bir PHP konuda da aslında konuştuk. Aslında biraz PHP komünitesinin de hani hem bu konulara eğilmesi, çünkü tüm dünya bu konuya eğiliyor. Özellikle Python, mesela Python'da bir sürü library bulabiliyorsunuz. Bir sürü çözüm üretebiliyorsunuz. Genellikle ben şunda çok tıkanıyorum. Bir tane uygulamam var, PHP'de yazdım. Bazı şeyleri gidip Python'da yazmak zorunda kalıyorum. Bazı şeyleri gidip başka bir dilde yazmak zorunda kalıyorum. Ya da başka bir uygulama ayağa kaldırıp o uygulamayı kullanmak zorunda kalıyorum. Internal PHP'de çözemiyorum. Mesela bu durumda gidiyorum, kendim client'ını yazıyorum. Kendim bir şekilde community'yi destekleyecek şeyler yapmaya çalışıyorum. Birçok kişi eminim bu noktalarda takılıyordur. E, Özellikle vektör araması yapmak istiyordur, denemek istiyordur. Ve PHP biliyordur. Başka bir dil de çok yatkın değildir. O zaman mesela kullanabilirler. Quadrant'ı kullanabilirler. PHP client'ını kullanabilirler. Onun dışında zaten açık ışığılarım var. Onlara destek atabilirseniz çok sevinirim. Ben zaman buldukça bakıyorum. Dediğim gibi yakın zamanda da böyle Zaten. bir iki başka kütüphaneler de kullanmaya başladı. Eminim iyi bir yere gelecektir. Quadrant da hani iyi bir database, iyi bir noktaya gelecektir. Yönelimleri de iyi. Yatırım da aldılar. O yüzden kullanılabilir yani bence uygulamalarda diye düşünüyorum. E, Bu Süper. kadar. Başka yok. Son olarak bir sorumu sorayım ve konuşmamızı sonlandırayım bununla alakalı. Çok basit bir soru. Bu videoyu izledikten sonra ya biz de mi Qdrant kullansak acaba diyecek adamlar için ya da kadınlar için hangi aşamada Qdrant kullanmaya karar vermeli insanlar? Ya ben Elasticsearch bana yetmiyor. Vektör arama ne bilmiyorum. Ee, ama işte şu sorunlarla karşılaşıyorum. Birkaç örnek sorun söyleyebilir misin bize? Yani? Şey Ya, olarak, kullanıcı gözünden. Teknik tarafı tamamen çöpe atarak. hı hı. Dediğim gibi database'lerin kendine öz şeyleri var, yönelimleri var. Her birinin nasıl söyleyeyim, hmm, kendi ürettiği çözümleri var. Mesela Quadrant'ta mesela Facet'larla uğraşıyorsanız o zaman ben Elasticsearch'ü tercih ederim. Ancak mesela vektör database'lerle ya da şeyle, yani vektörle uğraşıyorsanız o zaman Quadrant biraz daha iyi olabilir. Çünkü
Bazı noktalarda tabii iyi olabilir demeyeyim. Her zaman birinin diğerine üstünde olacaktır. Mesela Elasticsearch'te de çözümler üretiliyor. Quadrant'ta da çözümler üretiliyor. Mesela uzun vektörlerde Elasticsearch destek vermiyor. Hı hı. Uzun vektör kullanacaksanız Quadrant destek veriyor. Şimdi Ancak burada uzun bir gün vektör gelecek derken uzun mesela vektör bir vektörün uzunluğu var ya işte mesela kaç şeyde float value'dan oluşacak bir tamam. array'in dizinin uzunluğu. Böylece basitleştirebiliriz o zaman. Ürün açıklaması uzun araya girmez ama çok uzun dosyaları oluşturan bir haber platformunun verileri uzun vektöre girebilir mesela. Şöyle düşün. Mesela bir tane senin datan var. Bu datayı chunk'lara bölüyorsun. Hı Parçalara bölüyorsun. Onları modele gönderiyorsun. hı. Model sana bir çıktı veriyor. Çıktı normalde senin verinin uzunluğundan bağımsız bir çıktı. Yani verin istediği kadar uzun olsun. Hı. Model belli bir yere kadar zaten işleyebiliyor. Onu işliyor ve array sana bir çıktı veriyor. Array çıktı. Onun bir uzunluğu var. O array'in çıktığının. Tamam. O çıktının uzunluğu önemli. O çıktının uzunluğuna göre bazı database'ler çok uzun şeyleri desteklemiyor. Array'leri. Daha O da performanslı çalışmak için kullandığımız limitli modelden çalışıyor. kaynaklı. Daha light bir model kullanırsak daha küçük Aynen. vektör veriyor. Daha Daha küçük geniş. vektör veriyor. O zaman model değiştiriyorsunuz. Yani Ama verimizle bir accurate alakası yok. sonuç elde etmek için eee, daha uzun vektör kullanmanız gerekebilir. Hı. Mesela daha tutarlı sonuç elde etmek için. Onun dışında mesela hiç Quadrant server'a ihtiyaç duymadan Python'la client üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği de var mesela. Hı hı. Hızlı bir şekilde Quadrant'ı kullanmak istiyorsanız hiç server falan kullanmıyorsunuz. Direkt client'ı kuruyorsunuz. Client üzerinden çalışabiliyorsunuz. O özelliği güzel. Mesela o özelliği mesela özellikle data science'lar için çok iyi. Mesela Hı hı. hani notebook üzerinde direkt çalışabiliyorsunuz. Ekstra bir şeye ihtiyaç duymadan çalışabiliyorsunuz. Ee, Her ikisinde de cloud servisi var. Her ikisinde de entegrasyonları iyi. Hani full text search alanında özellikle çok yoğun çalışacaksanız o zaman ben Elasticsearch derdim. Onun dışında binary quantization var. Binary quantization için yakın zamanda Quadrant'ta iyi bir çalışma yaptılar diye biliyorum. Mesela o alanda ne işe yarıyor? Siz normalde kullandığınız vektörler dediğim gibi floatları birbiriyle karşılaştırmak çok uzun zaman alıyor. Daha performansı e, daha az performanslı çalışıyor. Onun yerine binary quantization yaparak daha hızlı aramalar yapabiliyorsunuz. Onun için çok güzel çalışmalar yapıldı ve Quadrant tarafında. Ancak bildiğim kadarıyla Elasticsearch tarafında da yapıldı. O yüzden bu karşılaştırmanın en iyi yöntemi şu. Benim önerim database bağımsız. Yapmaları gereken şey şu. Hangi modeli kullanacaklar? Modellerin çıktıları ne? Bu çıktıları destekliyor mu? Kullanacağınız database ona bakmanız lazım. Aslında işte sparse vektör kullanıyorsanız sparse vektörü destekliyor mu database ona bakmanız lazım. Hı hı. Belli bir uzunlukta limitli bir vektörünüz varsa onu destekliyor mu ona bakmanız lazım. Hı O hı. yüzden tam bir şey yapamam yani. Şu database şundan daha iyidir deme imkanım çok yok Anladım. açıkçası. O Ama zaman bu tamamen teknik olarak alınması gereken bir karar. aynen öyle. O yüzden Kesinlikle teknik karar detay, alınması gereken bir karar. detaylı karşılaştırma sonucunda biraz önce senin de verdiğin e, vektör dili comparison tablosu üzerinden detaylı karşılaştırıp ona göre ihtiyacı neyse o Aynen. şekilde karar verebilir insanlar. Aynen. Yani bir hype olacak bir şey değil. Gayet teknik, detay ilerleyecek bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Bence de hani bir şeyin hype olması iyi bir şey değil ya. Hype oluyor, sonra sönüyor gidiyor. Hı hı. Quadrant ya da diğer vektör database'ler için de söyleyeyim. Hani hepsi bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Farklı farklı konuları çözmeye çalışıyor. O yüzden sizin probleminizi odaklanıp problemi anlayıp sonra bu problemi hangi database'de çözebiliyorsanız en iyi onu seçmeniz en doğru olur. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı bu konuyla ilgili veya ilgisiz? Ondan Hmm, sonra yayını sonlandırabiliriz. aynen. Yani ben çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım yararlı olmuştur. Elimden geldiğince dediğim gibi ben de çok nasıl söyleyeyim her konuda olduğu gibi bu konuda da öğrenciyim ve bir şekilde öğrenmeye çalışıyorum. Daha iyi hale getirmeye çalışıyorum kendimi. O öğrendiklerimi de burada paylaşmaya çalıştım. Umarım herkes için yararlı olur. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok Ne güzel bir demek? yayın.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Soruları olan olursa sonraki izleyenlerden her zaman yorum yapabilirsiniz. Uzun, yani 2 sene, 3 sene boyunca cevaplarım yani soruları. Sorun yok. Evet. Aynı şekilde Haydar'a da ulaştırırız. Direkt e-posta da atabilirsiniz. haydarkürekçi@gmail.com üzerinden. Verdim ama direkt adresini. Kusura bakma. Yok, sıkıntı yok. LinkedIn'den ulaşabilirler, mail atabilirler. Hiç sıkıntı değil. Hesap. Ayrıca Haydar danışmanlık veriyor. Elasticsearch ve QGrant üzerine. Ve Aynen. yazılım geliştirme teknolojileri üzerine de. Onu da takip edebilirsiniz. LinkedIn'den, Twitter'dan ve bulabileceğiniz her yerden. Çok sağ ol. Teşekkürler. Çok teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.